Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 10 yıllar sonra ilk defa bir ziyaret gerçekleştirdi. Kıymetli dostlar, ziyarette çok önemli konuların tartışılması beklenmekte. Sizler için mesela gündem ne olabilir? Tahminlerimiz tabii ki de Doğu Akdeniz, devamında Libya, akabinde Gazze ve son olarak en önemlisi Mısır'ın Türkiye'den İHA talebi. Zaten bolca yazılıp çizilmişti. Bugün artık bu muhabbet netlik kazanacak. Mısır Türkiye'den İHA alacak da ne alacak? Akıncı mı alacak? İşte Aksungur mu alacak? Anka mı? Bu konu netlik kazanacak. Görüşmenin atmosferine baktığımızda gayet ılımlı bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan havalimanında karşıladı Sisi'yi. Devamında külliyeye gittiler. Bu videoyu çektiğim saatlerde henüz bir basın toplantısı düzenlemediklerinden dolayı ne konuştuklarına dair net bir şey bilmiyorum ben de. Fakat gündem dediğim gibi sizlere aktardığım şeyler. Hemen akabinde tabii akıllara da şu soru işareti geldi. Diyebilirsiniz, Kaan bundan yaklaşık 4 sene kadar önceydi değil mi? Libya İç Savaşı. Libya İç Savaşı esnasında biz Mısır'la kanlı bıçaklıydık. Gerçekten de hani tabiri caizse papaz olmuştuk. Hiç geçinemiyorduk. Hatta Mısır o dönemde inadına bilerek kendi ülke çıkarlarıdır Yunanistan'la yakınlık dahi kurmuşlardı. Mısır tarafı sürekli böyle Miçotakis'e kaş göz yapmaktaydı. Bugün Yunan basınının manşetine bir baktım şöyle bir sabah saatlerinde, acaba Sisi'nin Türkiye ziyaretini nasıl değerlendiriyorlar diye. Kıymetli dostlar, nasıl değerlendirecekler? Yunan basını şu an tam da diken üstünde. Yunanlıların tek bir korkusu var. Acaba Sisi, acaba Mısır Türkiye'ye bizi satacak mı? Yunanistan'la Mısır'ın dostluğu Türkiye'ye yapılan bu ziyaretle birlikte son mu bulacak korkusu şu an tüm Yunan basını ve Yunan halkını sarmış durumda. Diplomatik bir ziyaret diyebilirsiniz. Hani Libya'da kanlı bıçaklıydık, şimdi ne oldu? Diplomasi böyle bir şey işte kıymetli dostlar. Yani diplomaside dün çok çabuk unutulur. Önemli olan ders çıkarılarak unutulmasıdır. Çünkü neden? Önümüzde bambaşka bir süreç var. Gazze'de beklemediğimiz eylemler gerçekleşti. Bundan dolayı da zaten Mısır'la yakınlaşma sürecimiz hız kazandı. Ayrıca şunu da belirteyim. Mısır'a olası, artık kesin gözüyle bakılan siyah tedariği sonrasında Türk Silahlı İnsan Hava Araçları hemen böyle Gazze semalarında Refah sınır kapısının civarlarında devriyeye başlayabilir satıştan hemen sonra. Şunu da diyebilirsiniz, Mısır'da Refah sınır kapısı civarında Türk SİHA'larını uçurmaya yürek bir var. Mısır'da var mı bu yürek? Valla orasını ben bilmem ama Türk İnsan Hava Araçları şu an dünyada alanında en ileriden bir tanesi. Yani bu şu anlamada gelmekte: Türk teknolojisiyle İsrailliler de yakın bir zaman içerisinde tanışabilir. Ayrıca ihraç versiyon Türk teknolojisi diyelim. Sonuçta Mısır'a satacağımız insan hava araçları bizim elimizdekilerden tamamıyla farklı. Full sürüm değil en azından. Akabinde kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Yunanistan'a gireceğiz. Yunanlılar şu son günlerde bir şeylerin üstüne sürekli gidiyorlar. Gitmiş oldukları konu ise Türkiye'nin ABD'den F-35 alımı. Yunan basınından Katemerini Yunanistan'ın ciddi gazetelerindendir. Hani ciddiye alınır, takip edilir. Katemerini bugün sabah dedi ki Türkiye artık F-35'i illa alacak. Kafaya koydu. Türkler ABD'lileri ikna etmenin formülünü düşünüyor dedi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Yunan basınından Katemerini'nin özel haberine göre yaz başından bu yana Türkiye, ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye satışı konusundaki tutumunu değiştirmek için yoğun diplomatik çabalar sarf etti. Katemerini'ye göre Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemleri konusundaki tutumunu tamamen değiştirdi ve Washington'ı tatmin etmek için çeşitli tavizler vermeye hazır. Ana hedef Türkiye'nin S-400'leri satın alması nedeniyle uygulanan ve şu anda Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi olarak F-35 talep etmesini engelleyen yaptırımların kaldırılması. Türkiye aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli alternatif çözümler önerdi. Birincisi S-400'lerin depolanması. İkincisi Amerikalılar tarafından S-400'lere periyodik denetimlere izin verilmesi. Üçüncü olarak da sistemlerin diğer ülkelere aktarılması.
ABD'nin S-400 meselesine kalıcı bir çözüm bulmaya açık olduğu, ancak Türkiye'den F-35'ler için resmi bir talebi kabul etmeye henüz hazır olmadığı belirtildi. Bla bla bla. Yunanlar haberin devamında da işte biz kendimizi destekleyen, sözde Yunan lobisini destekleyen, mesela başta Bob Menendez, bizi destekleyen senatörlerin birçoğunu kaybettik. Hepsi görevden düştü ve saçma sapan işlere karıştı. Türk lobisi bundan dolayı Amerika'da güçlendi. Yunanistan lobicilik yapamadığından dolayı Türkiye F-35'leri almaya yakın diye de eklemiş. Türkiye böyle ellerini ovaraktan Trump'ın ABD'de başkan seçilmesini bekliyor demiş. Trump'ın Türkiye'ye F-35'leri vereceğini düşünmekte Yunanistan. Peki biz ne düşünüyoruz? Sizlere şimdi saymış oldum. Zaten bu mevzuya ben daha önce değindim. Yok bilmem işte ABD'lilerin periyodik olarak S-400'leri kontrol etmesi falan filan. Bunları geçelim. Bunlar masal. Yunanların ben bu konuda diretmesini de bir türlü anlayamadım. Sürekli böyle nabız yokluyorlar. Şimdi sormak istiyorum. Türkiye yazın başından beridir F-35'leri almak için ABD'de lobicilik faaliyeti yürütse ve Türk Dışişleri tarafından yürütülse bu faaliyet, sizce geçtiğimiz günlerde Bloomberg'in haberini görmüşsünüzdür. Türkiye BRICS'e katılmak için resmi başvuruda bulundu denilmekteydi. Ve hemen akabinde yalanlama gelmedi bu habere, belirtiyorum. Sonra ne oldu? Cumhurbaşkanımız Erdoğan Eylül ayındaki BRICS zirvesine gideceğini belirtiyor. Sizce ABD'de F-35 lobicilik programı yürüten Türkiye devamında hemen böyle 2 hafta arayla ben BRICS'e katılmak istiyorum diye bir çıkış yapar mı? Sormak istiyorum. Öyle bir şey olsa ne yaparız? Sessiz kalırız değil mi? BRICS demeyiz böyle açıklamaları. Ama kıymetli dostlar, Yunanlılar ısrarla bu konunun üstüne basıyor. Türkiye bu konuda ne düşünüyor derseniz, Türkiye hiçbir şekilde bence artık F-35'lerden biz tamamıyla umudumuzu kestik. Bırakalım onların olsun. Zaten uçuran da şifreyle uçuruyor. Yani F-35'i almamak için burada tonlarca sebebi hep birlikte sayarız. Almak için de illaki sebepler vardır ama almamamızı gerektiren sebepler onun her zaman daha üzerinde diyorum ve hemen akabinde ikinci konu başlığımızda dedim ya hani Türkiye'den BRICS çıkışı geldi diye. Kıymetli dostlar, yıllardır bizleri, bakın yıllardır kapılarında bekleten Avrupa Birliği'nden bugün Türkiye'nin BRICS çıkışına ilişkin bir açıklama geldi. Avrupalılar ne diyor biliyor musunuz? Ya işte tamam biz seni Avrupa Birliği'ne almayacağız da sen bir cepte bir dur. İstediğimizi bir yap ya. Yani Avrupa Birliği'ne aday ülkeysen eğer BRICS açıklamasını yapma diyor Avrupalılar bize. Duydunuz değil mi? Detaylar bir karşımıza gelsin. Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano, ABD basınında yer alan Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusuyla ilgili soruları cevapladı. Her ülke gibi Türkiye'nin de nelerin kendisi için daha iyi olduğuna karar verebileceği, ittifaklar kurabileceği ve işbirliği yapabileceği yanıtını veren Stano, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine gelince, Türkiye Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke, gümrük birliği ve çok iyi ticari ilişkilerimiz var dedi. Bununla beraber aday ülkelerin Avrupa Birliği'nin değerlerine ve anlaşmalar kapsamında yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Stano, aday ülkelerin Avrupa Birliği'nin değerlerini paylaşmalarını ve dış politikalarını bizimkiyle uyumlu haline getirmelerini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Özellikle de bu haberi var ya, eğer çevrenizde ben sanmıyorum da Türkiye Avrupa Birliği'ne illa da üye olsun diyenler varsa lütfen bu haberi paylaşın, gönderin onlara. Duydunuz değil mi? Daha biz adaylık aşamasındayken, yıllardır zaten ömür billah adaylık aşamasındaydık. Biz daha adaylık aşamasındayken adamlar açık açık diyor. Türkiye'nin dış politikası Avrupa Birliği'nin dış politikasıyla uyumlu olmalı. Şimdi hadi birisi de çıksın desin ki Türkiye Avrupa Birliği'ne önümüzdeki dönemlerde girer. Türkiye dış politikasını Avrupa Birliği'ne direkt böyle paralel bir şekilde ilerletir mi? Hiçbir zaman tarihte böyle olmadı. Bundan sonraki dönemde nasıl ilerletecek de Avrupa Birliği'ne girecek? Kısacası kıymetli dostlar, hayal satıyordur bunu sizlere söyleyen kişi. Kendileri de zaten çok iyi biliyor. Türkiye şu an Avrupa Birliği'ni mi takıyor? Yok ama işte lafın gelişi Türkiye aday ülke. BRICS açıklaması dikkat çekici, cart curt bir şeyler zırvalamış. Kısacası sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve akabinde bugünkü 3. konu başlığımızda hep birlikte sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Bugünkü sosyal medya haberlerimize geçmeden sizlere kısa bir video göstereceğim. Bizzat böyle sağ kaynakları tarafından çekilen bir video. Irak'ta çekildi. Geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı üzere Kerkük'te Aksungur silahlı insan hava aracımız düşürülmüştü. Kendini bilmez bir komutan müsveddesi tarafından düşürülmüştü Irak'ta. Bugün sabah saatlerinde yerel kaynaklar tarafından Irak'ta öyle bir video çekildi ki resmen gövde gösterisi niteliğindeydi. İsterseniz videoyu bir izleyelim ve dinleyelim. Çünkü sese dikkat edin arkadaki. Daha sonrasında
sonrasında hep birlikte yorumlamamızı yapalım. Videodaki hava aracı Anka S'imiz. Video nerede çekildi? Irak'ta çekildi. Şimdi şuraya geleceğim. Motor sesine dikkat ettiniz değil mi Anka S'imizin? Teknofest'e falan gidenler varsa illaki ana tanıdıkla bu ses demiştir. Şuraya geleceğim. Ne oldu şu Iraklı sözde şimdi tutuklandığı söyleniyor o Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ama hani Aksungur demişti ya hava sahamızı ihlal etti diye. Anka'mıza niye ses çıkartmadılar? Bir düşünür müsünüz? Yani Aksungur hava sahasını ihlal eder de Anka etmez mi onlara göre? Eder de mi? Yani anlayacağınız üzere Türk SİHA'ları bölgede aktif görev yapmaya devam ediyor. Mesela bugün bu uçuşun meyvesi alındı mı derseniz çok güzel alındı. 3 tane İribaş Irak'ta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nokta operasyonuyla hemen öbür tarafa sarı torba şeklinde gönderildi. O konuda sıkıntı yok. Demek ki o Hava Kuvvetleri Komutanı o gün Aksungur'un düşürülmesi emrini vermişler ya. 4-5 tane füze atmışlar. Zaten zar zor düşürmüşler. Savunmasız alçak uçuşta motor sesi bile yerden duyulan bir insan hava aracından bahsediyorum. Yani dediğim gibi saklanma amacı gütmeyen İHA'yı düşüren komutan, kıymetli dostlar artık şundan emin oldum. O gün büyük ihtimalle çok önemli bir operasyonun peşindeydik ve o iri başlardan bir tanesi Irak'taki kendi yakını olan komutanlardan bir tanesiyle ki büyük ihtimalle bu Hava Kuvvetleri Komutanı onunla iletişime geçti ve artık şu SİHA'yı durdurun dedi. Bahaneler sürün öne. Önemli değil ama bu operasyonu durdurun dedi ve Aksungur'umuz bu şekilde düşürüldü. Bundan artık ben emin oldum. Yoksa öyle Irak hava sahasının Türk SİHA'larına, Türk uçaklarına kapatıldı falan öyle bir şey zaten yok. Önemli bir gelişmeydi. Sosyal medya haberlerimize devam edelim. Ukrayna'dan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne önemli bir ziyaret gerçekleşti bugün. Savaş ortamında Ukrayna halkına moral vermek için pek çok etkinlik gerçekleştiren Kültürel Güçler Topluluğu Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Kırım Tatarcası, Ukraynaca ve Türkçe eserler seslendirerek Rus işgaline karşı direnişin sembolü haline gelmiş Bayraktar şarkısını da bu şekilde söylemişlerdi. Hürjet motorumuz vardı. F404 hatırladınız mı? ABD'den alıyorduk. Yani alımında sıkıntı yoktu ama Türkiye'de üretilmesi konusunda halen bir anlaşmaya varılmamıştı ABD ile. İddialara göre Türkiye Hürjet motorundaki üretim sıkıntısında artık alternatiflere yavaş yavaş bakmaya başlamış. Ne o alternatifler? MiG-29 ve MiG-35'lere güç veren Rus jet motoru Kimov RD-33 en güçlü aday olarak mesela öne çıkmaktaymış. Önümüzdeki dönemlerde eğer iddialar doğruysa F404'ün yerine Hürjet motorlarında Rus üretim motorların Türkiye'de üretimi de yine konuşulacakmış. Hatırlar mısınız? Bundan 2-3 video kadar önceydi. Bir Afrika ülkesinde ülkenin Cumhurbaşkanı dürbünü ters bir şekilde tatbikat gözlemliyordu. Hatta bayağı bir gülmüştük mevzuyu. Hatırladınız değil mi? Devamında kıymetli dostlar aynı olayın bir benzeri. ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. Görmüş olduğunuz bu komutanın adı Cameron Yeste. Cameron Yeste USS John McCain savaş gemisinin komutanıydı ABD'nin. Görmüş olduğunuz bu fotoğraf ABD Deniz Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından resmi bir şekilde paylaşıldı. Fakat bir sıkıntı vardı fotoğrafta. Komutanın nişangahı ters bir şekilde silahla ateş ettiği görülmekteydi. Tabi bu mevzu bayağı bir dalga konusu oldu sosyal medyada. Son olarak da ABD cezayı bu komutana kesti ve güven kaybı gerekçe gösterilerek görevden alınmış oldu. Yok o faça bir kere çizildi. ABD donanması fotoğraf silerek falan hiçbir yerden kurtulamadı. Zaten uluslararası basında full bunu konuşmaktaydı son günlerde. Komutansın, dürbünsüz sağa sola ateş ediyorsun. Yani ne bu? Sen nişan almadan ateş ediyorsun anlamına gelen bir eylemdi. ABD'de kendince façayı kurtarmaya çalıştı ama o faça bir kere çizilmişti. Dikkat çekici bir haberdi diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.